Arkadaşlar bu bizim bir laptop tamir videomuz. Bu laptopu biz 50 liraya satın aldık. İçini açıp bir bakımlarını yapalım o zaman. Sonra da bunu bir arkadaşımıza hediye edelim. Biz çünkü laptop ve tabletleri genelde hediye etmeyi seviyoruz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam arkadaşlar. Toshiba Satellite U500. Cep telefonu. U560 olabilirim. I500 de olabilir. Neymiş? L500. L500'müş. Çok uzaktan. Arkadaşlar bu bizim bir laptop tamir videomuz. Bu laptopu biz 50 liraya satın aldık. Her zamanki gibi nereden aldığımızı zaten biliyorsunuz. Bunu artık söylemiyorum ben. Biliyorlar çünkü. Açılıyordu, şimdi açılmıyor. Bu laptop çalışıyor bu arada, sağlam. Tek problemi bunun. Buna bir bardak su dökülmüş sanırım. Öyle miydi? Buna da mı su dökülmüş? Değil miydi? Hep Bol, de bize su bol değil dökülenler miydi? Hatırlamıyorum da yani bunda şöyle bir Şimdi durum var. arkadaşlar cihazları genelde ben satın alıyorum. Semih tamir yapıyor. Unutuyorum genelde. Yani ne yaptım, ne aldığımı. Üstüne falan fiyat yazmazsam ya da nereden satın aldığımı yazmazsam genelde unutuyorum. Şurası kırık. CD-ROM yeri kırık yani. Çalışıyor aslında ama şu an açılmadı ya. Şarjım bitti ki. Niye böyle oldu ya? Nerede adaptörü? Şarj kablosunu getirelim, takalım o zaman bir. Genelde bunları alırken yanlarında şarj kablolarını yollamıyorlar. Biz kendi kablolarımızla Bir tane kablo uyuyoruz ya da. elektriği taktık. Biraz önce açmıştım aslında ama demek bataryası mı tükendi hemen? Açıldı. Ya bataryası ölü olabilir. Genelde bu yaştaki laptopların öler bataryası. Ya i3 işlemci yani normal. Yani Windows 7 stock gelmiş o zamanlar bunda. Ama olsun, iş görür. EVA, Zoom'dur falandır filandır Mesela- çözümler yani. Benim gibi insanlar kullanır. Ben 10 kullanamıyorum. Niye? Programlara birçok program Öyle de oğlum, açmıyor. programları açmadığı için 10 kullanmıyorum. 10 kullanamıyorum deyince He. bilgisayar kullanmadığını bilmediğini düşünürler. Ya bizim bazı kullandığımız programlar ne yazık ki Windows 10 desteklemiyor. Semih bilgisayar diye yani çoğu şeyi kullanabilir arkadaşlar. O derece profesyonel bu işte. Ekskavatör. Eskavatör kullanır, dozer kullanır. De biraz geç açılıyor dediğim gibi. Normal bu laptoplarda geç açılması ya. Bence Çalıştığına şükretmek gerek bence. format atılsa hızlanır ya. 50 liraya arkadaşlar bu laptop çok uygun. Bunun sadece şu panelini 200 liraya satarsın diye düşünüyorum ben. Yani. Satılmaz mı? Burada vatandaşın kişisel bilgileri var. Format atamamış laptopa. Bize öyle göndermiş. Ya Zaten. şöyle, vatandaşın dediği şu: bir çalışıyor bir çalışmıyor bu dedi. İşte açıldı şimdi, birazdan kapanıyormuş falan filan. İçini açıp bir bakımlarını yapalım o zaman. Sonra da bunu bir arkadaşımıza hediye edelim. Biz çünkü laptop ve tabletleri genelde hediye etmeyi seviyoruz. Genç arkadaş çok fazla izliyor bu kanalı. Ve o arkadaşların da ihtiyaçları var açıkçası. Yani bunu da hediye ederiz. Nasıl hediye yapacağımızı da duyururuz. USB'ler çalışmıyordu sanırım. Tamam, o zaman kapatalım abi. Tamam. Bir sökelim bakalım nasıl Sökelim. olacak. İlk önce bataryayı bir güçten kesmek istiyorum. Bataryamızı çıkardık. Batarya değişmiş bir kere, orijinal değil. Aslında şöyle bir durum var. Bence bir laptopun bataryası bozulduysa ve bu laptop Apple değilse batarya masrafı yapmayın bir daha. Ya bence de evet. Bir işinize yaramaz. Şimdi burada iki çeşit vida var. F8 yazıyor, F5 yazıyor. F5 yazanlar kısa sanırım. Evet. Onları ayrı bir yere koyalım, karıştırmayalım. F8'ler uzun. Güzel bir taktik. Bu tür tamir işlerinde elektrik tornavida kullanmanızı öneriyorum ben. Diğer türlü işkence oluyor, böyle bir sürü vida çıkıyor içinden. Bu Semih'in kullandığı Xiaomi Mija. Wolfstein bir değişik Bunun versiyonu. şarjı bitti yalnız ya. Ha, şarjı bitti. Az aslında. Bu Mija değilmiş, ben bunu Mija sandım ya. Bu Wolfstein. Wolfstick. Mija burada. Ha, bu Mija. Mija daha torklu Wolfstein'e göre. Şarja tak onu da. Unutuyoruz arkadaşlar şarja takmayı. Bununla sökelim. Birkaç zamandır da April'la var, onu kullanıyor Semih. Ha, yani hangisinin şarjı varsa onu kullanıyorum. April'layı da şöyle, sizden çok yorumlarda ve DM'de geldiği için satın aldık. Ucuz Türk ithalatçılı bir tornavida o da. Güzel ama yani iş görür. 200 lira gibi bandında fiyatı var. Bazen 150'ye falan düşüyor. Ben link veriyorum indirimine girdiği zaman. Bazen 180 lira oluyor. Yani hatta 3 harfli marketlerde de satılıyor bazen. Evet, yani oralarda da varmış da o geldiği gün bitiyor zaten ama oralarda pek bulunmuyor. İnternet en garantisi. Hatta ben bu videonun altına da koyarım bu tornavidaları. Hem Türkiye'den hem Çin'den link bırakırım. Başka uç takayım. Mesela bakın, bilgisayarlara daha rahat girmesi için bu Mija'nın içinde uzun uç çıkıyor. Şöyle. Aynen. Bu Wolfstein de var aynısı. Var mı? Bir aparat var. Aparatı var işte. Aparatla oldu içinden işte. Uzun çıkıyor. ucu yok. Çıkıyor içinden. Aparat var. Aparatı çıkıyor içinden. Tam işte uzun uç çıkmıyor. Aparat çıkıyor içinden. Bu ne lan? Niye buraya böyle girdi? Yalama vida mı? Yok ya, vida yokmuş orada. Hadi ya. Bakalım unuttuğumuz var mı? Yok. Yok. Burada var bir tane.
Umarım arkadaşlar kamerada buğulama problemimiz yoktur. Biz AF ayarını çok alanlı kullanıyormuşuz. Bilen kamera ya da fotoğraf kullanan arkadaşlar varsa bize de yorumda yazabilir. Şimdi tek alanlıya mı aldık? Çok alanlı. Ha, tek alanda kullanıyormuşuz, çok alana aldık değil mi? Öyle bir şey yaptık. Evet. Bir de böyle deneyelim dedik. Çünkü böyle sürekli odaklama yapmasını istemiyoruz video çekim esnasında. Alt vidaların hepsini söktük. Şimdi üstte de vida olabilir. Bilmiyorum tam olarak. İlk önce bir şu klavyeyi yerinden çıkarmamız gerekiyor. Burada şu üstte bir plaka var. Onu sökmem gerekiyor. İlk önce. Klavyeyi sökebilmem. Klavyemizi de söktüm. Daha doğrusu vidalarını söküyorum yani söktüm derken. Burada çok çekmeyin klavyeyi. Flex'ine zarar verebilirsiniz. Filmi de güzelce açalım. Soketini. Evet, klavye çıktı. İşte geçen videoda bahsettiğim buydu. Eski nesil klavyeler böyle hemen çıkabiliyor. Ama daha kolay bence. Hemen değiştir. Çat çat çat. Tabii çabuk değiştirebilirsiniz. Burada şu F8'ler yine var. Bunlara devam edelim. 50 lirayı nereden satın aldığımdan bahsedeceğim. Semih bana haber verir. Ben orada bahsederim. Bahsetsen ne değişecek ki? Nasıl ne değişecek? Yine soracaklar nereden aldın diye. Söylemeyeceğim. Yine yazacaklar yani. Bu arada arkadaşlar orantılara bakıyoruz. İstatistiklere bakıyoruz bazen. Yeni aboneler %70 kanalı izleyen. Eski aboneler %20. %26 bilemedin. Evet. Şimdi teşekkür ederiz abone olduğunuz için. Ayrı mevzu. Ama abone olmayan kullanıcılar daha çok izliyor kanalı. Bu da ne demek oluyor? Bu kanalın bir abone alma potansiyeli var. Yüksek bir potansiyel bu. Size zahmet bir kanala abone olursanız, şu abone olmayanlar. Bir de çanı tıklarsanız orada çok mutlu oluruz. Bunlar bizi gaza getiren şeyler işte. Abone sayısı arttıkça ve çan tıklandıkça inanın gaza geliyoruz. Daha çok hediye vermek istiyoruz öyle olunca. Çünkü çan önemli arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar tamir yaparken sırf tamir olsun istiyor. Bazı arkadaşlar muhabbet etmemizi istiyor. Aynen. İşte ortada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Burada bir yer kastırıyor, onu bulmaya çalışıyorum. Yok, vidam yok. Cihazı da sanal bit pazarından satın aldık. Sanal bit pazarını biz Instagram'da duyuruyoruz gün içinde çok bol bol. İndirim link geldikçe. Sanal bit pazarı Google'a nedir diye yazsanız çıkmayacaktır. Boşuna yazmayın o yüzden. Tamiri 0 Instagram'a eklersiniz video izledikten sonra. Bakarsınız belki paylaşmışımdır. O gün paylaşmasam da ilk geldiği zaman indirim paylaşıyorum zaten. Şimdi şu zamanda zaten bit pazarına gidilmez arkadaşlar. Yani gidilmez. Kesinlikle önermiyoruz. Gerek yok. Biz bit pazarlar açıkken bile sizi teşvik etmemek için çok nadir gittik. Bazı gittiğimiz zamanlarda video bile çekmedik. Bir keresinde çektik sanırım videoyu. Ya 2 tane çekmişizdir. Şimdi USB çalışmıyordu denediğimizde. Şu USB'ye giden flex bir temizleyelim. Eğer yine çalışmazsa bu malzemeden sipariş edelim. Toshiba burada akıllılık yapmış. USB bölümünü ayrı bir parça olarak koymuş. Wi-Fi adaptörü gibi düşünün. Ayrı bir parça. Değiştirilebiliyor. Çoğu laptopta içinde anakartta bağlı olarak geliyor. Mesela şu tarafta solda SATA girişi var. Anakartın üstünde bağlı o. Ama böyle olduğu zaman USB bozulduğu anlarda değiştirebilirsiniz. Şimdi burada anakartı sökmüyorum. Neden sökmeyeceğimi açıklayacağım. USB deneyeceğim. Eğer çalışmazsa bu malzemeden sipariş ederiz. Malzeme geldiğinde hem bunu değiştiririz hem de o zaman temizliğini de yaparız. Şöyle Aynen. ben bir üstünden yine de bir tozunu almak istiyorum. Şimdi geri takalım bunun yerine USB flex'ini. Mesela bunun şeyi de güzel. Güç girişi de anakarta bağlı değil. Evet. Burası kırıldığında en azından kablo halinde değiştirilebilir. Soket, güç giriş soketi tek parça haline değiştiriliyor. İşte yani bazen lehimle falan uğraşmıyoruz. Anakarta bağlı oldu mu zor oluyor. Güzel kompakt yapmışlar ama artık böyle laptoplar pek yapılmıyor. Bu muhtemelen bir 10 yıllık var. Vardır. 10 yıl yoktur ya belki de. Yok mudur? i3 işlemci ne zaman çıktı? Hayır işte 7 olunca. Vardır 10 yıl o kadar vardır yani. Şimdi şunu da bir temizleyelim. Üst panelini bir takalım. Bu arada cımbız kullanırsanız daha rahat olur. Şimdi hard diski takalım. Hard diski takmazsak açılmayabilir. Ben bir flash bellek getireyim bu arada. Bir şey var. Mouse var arkada. Ha, var mı? Güç kablosunu tak. Bir deneyelim. A few moments later. Arkadaşlar o arada videoyu kapattık. Yani biz açtık bilgisayarı denedik. Temizlememize rağmen çalışmadı USB. Benim tahminimce şuradaki voltaj regülatörü var. USB'nin voltajını düzenleyen. Onda bir yanık var. Zaten üstü belli kabarmış. Onu bir değiştirip deneyeceğim. İnşallah ondandır.
Ondan değilse şu flex'ten olabilir ama şu an elimizde flex olmadığı için onu yapamıyorum. Regülatör değiştirelim. Bence daha mantıklı onu değiştirmek. Dikkatli bir şekilde sökmeye devam edelim. Gri. Renklerini ezberlemeye çalışıyorum bir yandan da. Öncesinde fotoğraf çeksek olurdu. Fotoğrafını çekmedik. Neyse. Buralarda kafam biraz girebilir. Kusura bakmayın. Ya bilgisayarlarda da en gıcık olduğum bu. Öyle bir yapıyorlar ki bunlar sanki hiçbir zaman sökülmeyecekmiş gibi. Telefonda olsa şıkır şıkır çıkıyor. Evet. Telefon tamir etmeyi daha çok seviyorum. Bilgisayar teknolojisi telefona göre biraz eski ama. Evet, ondan olabilir. Bir de bir bilgisayar alıyorsun, 10 sene bilgisayar almıyorsun Ya da aslında. daha sağlam olsun diye mi? Teknoloji eski biraz. Telefonda her şeyi küçücük bir yere sığdırmaya çalışıyorsun. Bilgisayarda öyle değil. Alan çok. Fanı da çıkardık. Şunu da çıkartalım. Tabii yeni nesil bilgisayarlardan bahsetmiyorum arkadaşlar bu teknolojiden. Ama onlar bile telefona göre geriden geliyorlar. Adam iPhone'da kullandığı işlemci iPad'e koydu. Sonra Apple MacBook Air'a koydu. Ya. Fansız işlemci. İlk önce bunu iPhone'da denedi. Sonra iPad'ine koydu. Sonra M1 işlemcili Mac Air'ına koydu. Biliyorsunuz Apple Intel işlemcileri büyük çoğunlukta bıraktı. Artık kendi işlemcisini üretiyor. M1 serisi. Biz de düşünüyoruz açıkçası Mac'e geçmeyi. Video editlerinde daha stabil çünkü kullanılabiliyor. Evdeki bilgisayar 32 GB RAM, 8 çekirdekli. Güzel bir laptop ama çıldırıyor. Yani render edit ne demek? Oyunda bile çıldırıyor. Tutan bir şeyler mi var ona bakıyorum. Şimdi güç kablosunu buradan çıkarmam lazım. Çünkü anakarta sabit yapmışlar. Bunu bir kapatıp kenara koyalım. Ver abi anakartımızı. Bakın. Şöyle. Şuradaki. Toz değil halı gibi olmuş. Çok burada. Bakın. Çıkartıyorum. Halı gibi olmuş artık orada. Ya bu tabi hava almadığı için düzgün de çalışamaz yani. Şöyle yapalım. Şimdi oraları temizleriz. İşlemciye macununu süreriz. Sıcak havamızı çalıştıralım. Parçayı sökelim. JDC bunun markası arkadaşlar. Güzel bir sıcak hava makinesi. Kısaca bahsedelim biraz. 8898 modeli bu. Ev tipi. Basit işler için kullanabilirsiniz. Neden ev tipi diyoruz biz bunlara? Çok uzun saatler çalışamazsınız muhtemelen bunlarla. 3-4 saat Yani. uygun değil. Yani içi yanabilir. O yüzden yarım saat, 1 saatlik işlerinizi halledebileceğiniz bir makine. Bundan dolayı da ev tipi diyoruz. Buraya bir yanmaz bant yapıyorum. Plastikler erisin istemiyorum. Şunu sökelim. Biraz şununla da erimesine yardımcı olmak istiyorum. Malzemeyi söktük. Sökülen malzeme şu. Şimdi bizim hurda bir kartımız. Söktüğümüz şu malzemeyi alacağız. Yeri ısınıyor sıcak havamız. Evet, bıraktı. Bu söktüğümüz bir Ethernet kartı arkadaşlar. Eski depo savaşlarından falan çıkmıştır büyük ihtimalle. Hurda yani Hurda hurdalar bir kart. böyle değerli arkadaşlar. Bunun üstündeki bu işte kondansatörler, çipler, işte entegreler, regülatörler kullanılıyor zamanla. Şimdi burayı lehim yapacağımız yeri temizledim. Sıcak havamız ısınsın yine. Lehim yapacağımız yer. Şu yeni takmamız gereken regülatör. Voltaj regülatörü. Şu eski çıkan. Biraz burası yumuşasın. Lehimlendi yalnız. Yani sıcak havayla ben yine de emin olabilmek için tüm bacaklardan tek tek geçmek istiyorum. Tamam. Sıcak havamızı kapatalım. Değişen malzemeyi alalım. Tezgahı toplayalım. Karıştırdık bayağı buraları. İnşallah çalışacak. Malzememizi değiştirdik. Bantımızı çıkaralım. Şimdi toplamadan önce şöyle yapmak istiyorum. Nasılsa bunu değiştireceğiz. Deneme yanılma yapmayalım. İşlemci fanımızı bir temizleyelim. Macunlar kurumuş. Bunları temizliyorum. Yenisini yapacağım inşallah. Bugün de bir susadım anlatamam valla. Hiç. İçince su oruç bozulmuyormuş. Aa. Oğlum çoluk çocuk kim tutuyor durur gider su içer. İçmeyin. İçmeyin oğlum sakın. Bu şimdiye kadar yaptığımız en uzun tamir oldu. Vallahi evet. Yarım saati geçti.
Ya ben normalde Normalde malzemeleri aramamız falan uzun sürdü. O internette ben buldum falan filan. Uygun regülatör bulmamız gerekti. Bir de buralar aslında biraz şov tarafı işin. Yani kameranın karşısında olunca biraz daha şov katılıyor işin içinde ister istemez. Temizliyorsun, fırçalıyorsun falan filan. çok ya macun öyle bir kurumuş ki tarif edemem size. Bir de bunu hediye edeceğimizi söyledik. Yani arkadaşa tertemiz bir şey gitsin gitmişken. Bakalım tabii ondan mıymış arıza. Tabii o da var. Ondan mı değil mi birazdan belli olur. Şimdi macunlarımızı isterseniz işlemcilerin üstüne de sürebilirsiniz. Şuraları azar azar sürelim. Bir dakika, ilk önce bir şurada. Yeterli herhalde değil mi? Ekran kartı, anakartın chipseti, işlemci. Yeterli. Geçen söktüğümüzde nasıldı? He, aynen. Hiçbiri yoktu. Soğutucu Bunda bile en yoktu. azından fan var. Eski ama iyi bir bilgisayar. Genelde bu tarz hassas yerlerde ben elle sıkmayı daha güvenli buluyorum. Şu telefon sesini kıssana ya. O zaman sesi çıkmıyor, duyamıyorum. Titreşimi al. Cebimde değil ya. Cebine koy. Mantıklı. Tamam. Temizledik. Şimdi Senin kafan çalışıyor yani. O netleme ayarını sen buldun. ben ilgilensem daha neler bulurum da. Neler bulursun mesela? Kısa film bile çekeriz onunla. Aynen. Ama çok kısa olabilir. Isınıyor makine. Bütçe o kadar. Kameradan memnunuz arkadaşlar da paramız o kadar. Oğlum zaten bu işlerde önemli olan olmadan yapmak. Olmadan yapmak. Doğru diyorsun. Biz kaç ay cep telefonuyla çekim yaptık. Hayır Işıksız. adam diyor ki bilmem ne işte atıyorum Quick bilmem ne sıcak hava ya işte TS bilmem ne. Arkadaşım o makineler olduğu zaman herkes yapar zaten. Aynen öyle. Önemli olan olmadan yapmak. Bir de olup da parası çok olup da o makine alıp hiçbir şey yapamayanlar var. Yani Siz onlardan olmayın sakın. biz bu videoları anlatmamızın amacı ne? Ya olmadan elinizdeki İmkansızlıklarla. imkanlar ile bir şeyler yapabilmek. Yoksa pahalı makineleri herkes alır. Şimdi anakartımızı yerine oturttuk. Buralarda birkaç yerden vida sökmüştük. Hatırladığım kadarıyla biri şuradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Biri şuradaydı. Biri buradaydı. Ses kablosuna bir görüntü, ışık kablosunu bir takalım. Wi-Fi adaptörünü takalım. Wi-Fi adaptörünün vidasıydı bunlar. Arkadaşlar böyle laptopları, telefonları 50 liraya 100 liraya alabilmeniz için linkten gitmeniz gerekli. Bunlar indirim koduyla oluyor. Normalde bu laptop 50 lira değildi. 600 lira gibi, 500 lira gibi bir rakam yazıyordu sanırım. Öyle bir şeydi. Hatırlamıyorum tam. İndirim geldi. İndirimlik link geldi. O gün için işte bilgisayar kategorisinde diyelim. Öyle gittik de 50 liraya aldık. Siz de Instagram'dan vereceğimiz linkler üstünden giderseniz birçok şeyi indirimli alabilirsiniz. Ben buna hikayeye atıyorum. Hikayede paylaşıyorum. Hikayeden yukarı kaydırarak gitmeniz gerekiyor. Yani posta atmıyorum. Çünkü bunlar anlık gelen belki yarım saatlik, belki bir saatlik oluyor. Bazen hani bir günlük oluyor indirim. Öylelikle. Şimdi yorumlara birçok arkadaşımız o uygulamanın ne olduğunu soracak. Kimse size cevap veremeyecek. Çünkü o uygulamanın adını yorumlarda göremezsiniz. Çünkü bizim kanalımızın mevcut aboneleri bizim huyumuzu bilir. Onun burada söylenmemesi gerektiğini bilir ve kimseye cevap yazmazlar. Böyle. Evet, şey var bazı arkadaşlarımız zeka küpü. Uygulamanın adını yazmıyor. İşte yok bilmem ne yapılan bilmem ne edilen diyor. Tek Falan tek filan onlar söylemeyeyim de şimdi. hediyelerden her zaman diskalifiye olacak kişiler. Sanki biz o yorumları görmüyoruz. Abartmıyoruz arkadaşlar. 2000 tane yorum mu yazdınız bu videoya? 2000'ini de okuyoruz biz. Her yoruma kalp atmıyoruz, cevap yazmıyoruz ama bu okumadığımız anlamına gelmiyor. İşimizin adı ne okuruz. Şimdi hepsini taktık. Burada kafam girecek. Şunu çünkü takmam için eğilmem gerekiyor. Yarım saattir kafan gerek. Ha, Kamera çok yukarıda ya. tamam dur şunu bir takayım. Şimdi artık girmez. Yani. Vidalarımız tamam. Üst paneli takalım. Bir hard diskimizi takalım. Klavyeyi takıyorum. Evet, fan daha güzel çalışıyor. Sesi daha güzel ve daha iyi bir üflüyor. Yani önceden çalışmıyormuş. Daha bir istekli.
İnşallah oldu. Bakalım. Biraz tozlu ekran. Olmadıysa o aradaki parçayı değiştirmeyi planlıyorum. Aradaki flex'i yine olmazsa demek anakartta bir arıza var. Onun için anakarta nasıl bir yöntem yaparız bilmiyorum. Hiç de bu kadar uğraşmak da hiç şeyim değil yani. Yani ne olabilir? Buna biz format atarız mesela. Hediye etmem, kırarım. Bu atış talimi yapabiliriz mesela. Gerçi paneli iyi para eder bunu. Depo savaşlarında göndeririz. Ha olur, koliyle yollarız. Ya da şöyle yaparız. Bir arkadaşa veririz, satar. Sanal bit pazarında bir ticarete adım olur. Çünkü vereceğimiz uygulamada sanal bit pazarında siz de satıcı olabiliyorsunuz. Birçok arkadaşımız orada bizle tanıştıktan sonra ticarete başladı. Bu arada hala abone değil olmayanlar var bak. Olsunlar da zorla da değil yani. Tabii ki değil. Var mısın mı? Isınma yok. Ama USB... Dur, bilgisayar kendine yeni geliyor. Yok mu? Arkadaşlar bu kondansatörden ya da regülatörden değilmiş olay. Geriye tek bir çare kaldı. Ama ısınması geçti. Orada bir ısınma vardı. Evet. O da bir yavaş açılmasına sebep oluyordu laptopun. Şu an açılmasında bir problem yok. O zaman şöyle yapalım abi. Bunu Bak, toplayayım. Toshiba var yukarıda bir tane daha. Onun da giriş USB'leri aynıysa Aha, bunu toplayalım. Bu video çok uzun oldu. Onu şöyle yaparız. Başka bir videomuzda tamam. onu sökeriz. Bunu aktarırız. Olur. Arkadaşlar laptopun içini temizledi. İşlemcinin fanını temizledik. Genel bakım yapıldı. Ya macunları değiştirdik. Burada bir tane güç regülatörü var. Çok ısınıyordu. Onu değiştirdim ama yine çalışmıyor USB'si. Sanırım o USB ara flex'inde bir problem var. Ama bilgisayarın açılmasını ciddi anlamda etkiledi ya. Hızlandı. Tabii çabuk açılıyor. Muhtemelen bir de arada kapanıyormuş bu laptop. Şu an kapanmada yapmadı. Bayağıdır açık. Bir tek USB'de kaldı Evet. iş. O da şöyle, USB sipariş edeceğiz. O parçayı bulduk. 50 lira bir fiyatı varmış. Şu an edemiyoruz. Şu an pandemideyiz. Kapalı her yer. Yani muhtemelen sipariş etsek de bir 10 gün sonra gelecek. Yani kargo gelmez falan. Bir o kaldı. O da çok dert değil. Hani yapılır. Şu an stabil bir şekilde çalışıyor. Formatı açacağız onu yaptıktan sonra da. Sonra aşağıda çıkan Instagram adreslerimiz var arkadaşlar. Nasıl hediye alabileceğinizden bahsedeyim kısaca. Instagram'dan hediye vereceğiz bunu. Takip edin. Detaylarını ileriki günlerde laptopta parçaları takıldıktan sonra zaten hikayede paylaşıyoruz devamlı. Diğer hediye yarışma çekilişlerimiz için de hem takip etmiş olursunuz. Biz kampanyaları, hediyeleri, çekilişleri, indirimli linkleri Tamiri 0 Instagram hikayeden paylaşıyoruz. Hikayeye bakmayı unutmayın. Kendi kişisel hesaplarımızdan da bizi tanımak isteyenler ekleyebilirler. Tabii ki de. Bu kadar diyeceklerimiz Yani aslında. Şu an toplamıyorum vidalarını bilerek. Bu şekilde bırakacağım. Malzememiz geldiği zaman herhalde artık Mayıs'ın o sonlarına doğru gelir gibime geliyor. Aynen. Devam ederiz. Bu kadar arkadaşlar bu. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Are you listening? Damn.